Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kurdele ile yaptığım fiyonklarımı paylaşacağım. İnşallah ben iki tane şöyle hazırladım. Sizler için de bir tane de birlikte e, yapmaya çalışacağım. Çok pratik yapım arkadaşlar. Ben bunları patik için yaptım. Siz de birçok yerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde müşterim istediği renk uyumunu falan kendi tercihiydi. Sizler de bu şekilde kurdeleler yaparak fiyonklar ister toka ister babetlerinizde ister başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Kullandığım kurdele 4 santimetre genişliğinde arkadaşlar. Bu şekilde koyu kahve bir kurdele kullanıyoruz. Yarım metreden biraz daha fazla kestim, garanti olsun diye. Siz de bu şekilde hazırlarsanız uçlarını uzun olunca alabiliriz. Kısa olmasın. Kısa uzunun çaresi var. Kesebiliriz ama kısa olunca hem kurdele yapım için yetmez. Ziyan, her türlü ziyan olmaz yani uzun kestiğimizde. Şimdi şöyle parmaklarımızı şu son iki en altta kalan serçe parmağımla bunu önce şöyle biraz ucunu ayırarak sabitliyorum. Burada tutuyorum. Sonra bakın arkadaşlar şöyle işaret parmağımla yanındaki parmağımla iki parmağımı şu iki parmağımızla yapacağız. Bunu burada sabitlemek için kaymasın diye tutuyorum. Benim ellerim biraz küçük olduğu için biraz sıkıntı yaşıyorum. Siz daha parmak uzunluğu olanlar daha rahat yapacaktır bunu. Bu şekilde parmaklarımızı biraz aralığını, mesafesini bu şekilde ayarlayıp kurdelemizi böyle önce parmağımızdan geçiriyoruz. Sonra da yine işaret parmağımızın altından geçirip üste doğru aldık. Tekrar bunu alta alıyoruz. Yine burada parmağımızla kaymasın diye şöyle şu parmağımı buraya sıkıca kapatıyorum. Hemen şu boşlukta şu görünen şu kurdelemizi aldığımız kurdelemizin ucunu görünen boşluktan içeriye aşağıya doğru alıyoruz. Alttan çıkardığımız kurdelemizin hemen şu yine şu tarafının düze kalmasına dikkat edelim arkadaşlar. Yani çevrilmesin kurdelemiz alttan. Ucunu da yine tekrar bu alta doğru çevirdiğimiz kısımdan içeriye alttan alıyoruz. Bu ucu buradan çıkardık. Şu şekilde bu tarafa elimin avucumun içine doğru şöylece sıkıca çekiyorum arkadaşlar ki şu altta kalsın. Yani şu kısımları alttan görünsün. Şu ön kısımda durmasın diye. Bu şekilde sıkıca çekip parmağımızdan yavaşça çıkarıyoruz. Ve kurdelemiz bakın arkadaşlar gayet güzelce tamamladık. Bu alttan çektiğimiz iyice sıkılaştırıp bu ortadan ayarlayabilirsiniz. Bu yana bu tarafa o tarafa kaydırarak kurdelenizin fiyongunuzun ortalayabilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Bakın çok pratik. Altta arkaya kalsın diye de bu avuç içime doğru bu düğüm oluşturdum. Hemen şöyle uzunluğunu siz ayarlayabilirsiniz. Buralardan kestim. Biraz daha alacağım.
Buraları da siz tercihinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buraları da bu şekilde görüntüsü olsun istiyorsanız tam köşelerden denk getirerek üçgen şeklinde kesiyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Gayet basit. Yapımı çok kolay ve hoş bir görüntüsü olan bir fiyonk oldu. Bakın bu kadar da çok da fazla. Yani onu eğer sürekli kurdele yapıyorsanız işinizde, yaptığınız işte siz bu kadar arttırdım, bu da ziyan olmasın istiyorsanız siz bunu ölçerek sürekli bir ölçüde not alarak aynı ölçüde yapabilirsiniz. Şöyle yaptığım fiyonklarım bakın gayet hoş, pratik ve sonucu da güzel. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Videolarımın devamı için bildirimlerinizi açık tutarak da çektiğim videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız zil görseline basıp bildirimlerinizi açık tutarak çektiğim videolardan da ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu fiyonk işini eğer babet ören, patik veya babetlerde kullanacak olan arkadaşlarım varsa beni izleyen şu anda Ayşe Hanım bunu nasıl monte edebiliriz? Bunu şu yani düğüm yaptığımız yerden tam şu orta kısmından patiğe veya babete ince iple dikiş ipiyle yani deforme etmeden çok dikerek şu ortasından sadece kenarlarına gerek yok. Gayet sağlıklı ve kullanışlı oluyor. Dikebilirsiniz. İsterseniz de broş iğnesi takarak da silikonla da yapıştırabilirsiniz ama dikmek her zaman daha sağlam arkadaşlar. Dikmek isteyenler için de bu şekilde nasıl monte eder bilgisini vereyim, edilir. Bu kadar arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.